Herkese merhabalar. Yepyeni bir Nevset mobil videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle gameplay'den ziyade sizlerin de bu oyunu sorunsuz bir şekilde oynayabilmeniz için size 60 FPS düşük ayarlarda, 60 FPS ve 90 FPS yüksek ayarlarda oynayabileceğiniz cihazlar önereceğim. Teknoloji kanalı olmadığım için ufak tefek sorunlar olabilir. Onu baştan söyleyeyim. Ancak bu telefonlar ciddi anlamda incelenerek ve sorunsuz bir şekilde oyun oynayabilmeniz için önemli bir incelemeden geçti. Öncelikle video başlamadan önce bu cihazları bana bulmanızda yardımcı olan sayın Discord moderatörlerim Cemal ve Mesim'e teşekkür ediyorum. Gerçekten onların çok fazla emeği var. Çünkü Android kısmını gerçekten bayağı hakim oldukları için uzun süre boyunca uğraşaraktan listeyi verdiler. Ben de videosunu editliyorum. Öncelikle Nevset oyunundan bahsetmem gerekirse, çünkü bilmeyen arkadaşlarımız çok fazla var. Nevset mobil oyunu PC PUBG olarak bildiğimiz bilgisayar oyununun mobil versiyonu. Yani haritaları haricinde bütün animasyonları, silahlar, silah sekmeleri, oynayış biçimi, bu saydıklarım tamamen birebir aynı. Zaten Krafton şirketinin, yani PC PUBG'nin yapımcısının ayrı bir stüdyo yapıp ayrı bir mobil oyun tasarladığı mobil oyunu. Eğer ki PC PUBG oynadıysanız ve bu oyunda da deneme fırsatı olduysa zaten arasında hiçbir fark olmadığını, her şeyin birebir aynı olduğunu, bir tek farkın bilgisayarda değil mobil cihazlarla oynama fırsatı olduğunu anlayacaksınız. Tabii ki PC PUBG'den örnek alarak yapılan mobil oyun sadece Nevset değil, hepimizin bildiği, yıllarca oynadığımız mobil PUBG de PC PUBG'ye bakılaraktan yapıldı. Ancak PC PUBG'de tek bir örneği haritaları ve silahlarıydı. Geri kalan oyun mekaniği, grafikler, oyundaki gerçeklik PC PUBG ile birebir değildi. Çünkü mobil oyun olduğunu düşünerekten daha kolay bir oyun tasarladılar. Nevset Mobil'in nasıl bir oyun olduğunu yüzeysel bir şekilde anlattım. Daha detayını bu oyuna zaman ayıraraktan anlayacaksınız. Şimdi fiyat performans ürünü olaraktan 60 FPS oynayabileceğiniz cihazlara bir göz atalım. Tekrardan merhabalar. Az önce fiyat performans ürünü olaraktan tablet ve telefonları söyledik. iPad'lerin genel özelliklerini yazmadım. Zaten iPad mini 6 4 GB RAM ile, geri kalanı 3 GB RAM ile devam ediyor. Sadece işlemcileri nesline göre değişiyor. Ancak sorunsuz bir şekilde 60 FPS yüksek ayarlarda ve oynayabileceğiniz bir cihazlar. Az önceki gördüğünüz cihazlar 13.000 TL ve 17.000 TL arasında bir fiyat bandında geliyor. Tabii ki buradaki fiyatlar şu andaki videoda, buradan 2 ay sonrasında fiyatlar değişebilir, düşebilir ve yükselebilir. Şimdi 60 FPS ve 90 FPS'in yüksek grafiklerde keyifli bir şekilde Nevset Mobil oynamanız için cihaz tavsiyeleri vereceğim. Bakalım 60 ve 90 FPS yüksek ayarlarda hangi cihazlarla keyifli oyun oynayabileceğiz? Tekrardan merhabalar. Evet, gördüğünüz üzere yüksek ayarlarda 60 FPS, 90 FPS
telefonları ve tableti gösterdim. Tabii bu kriterler arasında daha da fazla cihazlar var. Ancak asıl amacımız fiyat performans. Yani fiyatına göre en iyi cihazları seçmemiz gerektiğinde bu cihazlar çıktı. Çünkü mesela Samsung S23 Ultra var ama fiyatları maalesef pahalı. Yani bir oyun camiasındaki sistemsel olaraktan pahalı. İşte bu yüzden bazı kriterler göz önüne alınaraktan bu cihazlar çıktı. Bu cihazları yazdık. Aralarında şu anda en pahalı olan iPad Pro var. Onu da yazma sebebim iPad'lerde sadece iPad Pro'lar 90 FPS alıyor. Ultra yani kendi kullandığım cihaz iPad Pro 11 inç M2 işlemcili olan. Tüm ayarlar açık bir şekilde, sorunsuz bir şekilde size içerik üretebiliyorum. Tabii 128 GB'da olan 8 GB RAM ile geliyor. Bunun da fiyatı Türkiye piyasasında 30.000 ile 35.000 arasında değişiyor. Tabii bu fiyatlar, buradaki söylediğim fiyatlar değişebilip düşebilecek. Bunları da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ayrıca iPhone telefonlarında Pro'larda 13, 14 ve 15 Pro'larda 90 FPS alıyor. Onları da yazmadım. Çünkü onların da fiyatı pahalı. Bildiğiniz üzere. Normalde telefonlarda da iPhone'lar 90 FPS verebiliyor yüksek ayarlarda. Ama dediğim gibi bu videonun amacı fiyatına göre oyunda en iyi şekilde oynayabileceğimiz ve Nevsted oyunu öyle hafif de düşük ayarda oynanabildiği zaman çok göze hitap eden bir grafiği olmuyor. Çünkü mobil PUBG'den alıştığımız bir ışıklandırma sistemi var. Ancak Nevsted'de bilgisayarlarda kullanılan DLSS teknolojisi kullanıldı. Bu yüzden yorumlarda çok fazla Nevsted mobilde adam göremiyorum diye yorumlar geliyor. Normal. Çünkü yapay ışıklandırmaktan ziyade gerçekçi ışıklandırma var. Aynı PC PUBG'de olduğu gibi. O yüzden bu oyunda yüksek ayarlarda oynamak oyun zevkinizi arttıracak en büyük etkenlerdir. Oyunculuğunuzu etkilemez. Yani aldığınız FPS stabil olduğu sürece her şey devam. Sadece göz zevkinize hitap eder. Oyundan daha da çok keyif alırsınız. Çünkü Nevsted grafik gelişmiş bir oyun. Şimdi videomuzun sonuna geliyoruz. Umarım size faydalı bir video olmuştur. Dediğim gibi teknoloji kanalı değilim. Hatalar olmuş olabilir. Bu cihazları almadan önce de tekrardan bir araştırmasını yapın. Bu cihazlar size fikir versin ama tekrardan bir araştırmasını yapın. Umarım herkes istediği cihazla oynayabilir. İstediği cihazda keyifli oyunlar oynayabilir. Unutmadan telefonla bu oyunu oynamak istiyorsanız mutlaka bir soğutucu almanız tavsiyemdir. Çünkü ısındığı zaman en iyi cihaz bile olsa, yani iPhone 15 Pro ile bile oynasanız ısındığı zaman anlık droplar, FPS düşüşleriyle karşı karşıya kalacaksınız. O yüzden bir soğutucu sizin işinizi çözecektir. Evet, bu tarz videoların devamını gelmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Gerçekten çok emek verilen bir video oldu. Umarım işinize yarar. Seviliyorsunuz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.